Başarı bir yolculuktur, bir varış noktası değil. Ben Swiftland. Takvimler 1937 yılını gösterdiğinde Amerika'nın Kaliforniya eyaletinin Monrovia şehrinde Patrick McDonald bir restoran açtı. The Airdrome adını verdiği bu restoranda ızgara ürünleri ağırlıklı olarak hizmet vermekteydi. Ürün çeşitliliğini arttırmak için menüye hamburger ekleyen Patrick McDonald'ın fark etmediği şeyi oğulları Richard ve Mary's McDonald keşfedecekti. Hamburger satışının daha fazla gelir getireceğini düşünen iki kardeş, 15 Mayıs 1940 yılında ABD'nin Kaliforniya eyaletinin San Bernardino şehrinde McDonald's barbekü restoranını kurdu. İsmini kısa bir süre sonra değiştirerek bugünkü haline getirdiler. O zamanın modasına uygun olarak arabaya servis restoranı olarak çalışmaya başlayan bu restoran uzun süre başarısını devam ettirdi. 1948'lere gelindiğinde McDonald's kardeşlerin artan rekabetle başa çıkmak için geliştirdikleri bu sistem dünyanın en büyük hızlı servis restoranı zincirinin de doğmasına neden oldu. Takvimler 1950 yılını gösterdiğinde kullandıkları milkshake makine sayısını 8'den 10'a çıkarmak için bir milkshake makinesi satıcısı olan Ray Kroc'a başvurduklarında Ray Kroc oldukça şaşırdı. Sadece bir restoran için 10 milkshake makinesi inanılmaz güç bir kapasite anlamına geliyordu. 1950'li yılların başında Ray Kroc bu restoranı gözleriyle görmek için Kaliforniya'ya gitti. Bu düzen ile çalışan restoran sisteminde potansiyel gören Kroc, McDonald's'ın ismini kullanma hakkını aldı. Illinois'te kendi restoranını açarak ilk McDonald's işletmecisi olan Ray Kroc, McDonald kardeşlerin kurduğu sistemin ana yapısını korudu ve bu yapıya halen McDonald's'ın kurumsal politikasının çekirdeğini oluşturan kalite, servis, temizlik ilkelerini ekledi. 1952 yılına gelindiğinde Richard ve Mary's McDonald hem müşterilerin gözüne hitap edebilmek hem de daha fazla etkileyici bir izlenim yakalamak amacıyla Mimar Stanley Clark Maston ile anlaştılar. McDonald's'ın bugünkü simgesi olan Golden Archers'ın yaratıcısı da Mimar Stanley Clark Maston'dır. Takvimler 1953 yılını gösterdiğinde ise McDonald's'ın bu başarısını gören Kate Kramer ve Matthew Burns bir restoran kurmaya karar verdiler. Adı Insta Broiler'dı ve daha sonra Insta Burger King olarak değiştirildi. Daha sonra bu fikirlerini Cornell Üniversitesi'nden arkadaşları olan James McLemore ve David Edgerton ile paylaştılar. 4 Aralık 1954 yılında Insta Burger King restoranını tüm haklarıyla satın alan James McLemore ve David Edgerton bugünkü Burger King markasını oluşturdular. Menüyü çeşitli ve ucuz tutmaya çalıştılar. 1957 yılında Whopper'ı menüye eklediler. Bir Whopper 37 centti. 1958 yılında ise ilk TV reklamlarını verdiler. 1963 yılında ise McDonald's reklam çalışmalarına hız vermek için Ronald McDonald karakterini yarattı. Ve karakteri canlandırması ve seslendirmesi için ünlü oyuncu Willard Scott ile anlaştı. 1967 yılına gelindiğinde McDonald's kendini ABD dışına taşımaya karar verdi. 1968 yılında ise menüsüne Big Mac adını verdiği hamburgeri ekledi. 1970'li yıllar McDonald's için hızlı büyüme, gelişme ve yenilenme yılları oldu. McDonald's bu yıllarda bir yandan kendini ABD dışına taşıyıp uluslararası bir şirket kimliği kazanırken diğer yandan da iş yaşamında kadın erkek eşitliği, çevre kirliliği, yardıma muhtaç çocuklar gibi toplumsal konularla ilgili çalışmalar yürütmeye başladı. Burger King ise 1970'li yıllarda Pillsbury firmasıyla anlaşarak büyüme çalışmalarını sürdürdü. Sırasıyla Grand Metropolitan ve Diageo şirketleriyle franchise konusunda anlaşmış ve büyümeye devam etmiştir. Şirket 26 Ağustos 2014 tarihinde yaptığı açıklamada Kanadalı kahve ve donat satıcısı Tim Hortons şirketini satın aldığını açıklamıştır. Günümüzde 58 ülkede 14.000'den fazla restorana sahip olan Burger King,
Statista ve Ibis World şirketlerinin yaptığı çalışmalara bakıldığında en büyük gelirini 2.54 milyar dolar ile 2009 yılında elde etmiştir. 2015'teki geliri ise 1.10 milyar dolara kadar düşmüştür. Bu düşüşe rağmen Scarborough şirketine göre dünyada her ay 50 milyon insan Burger King'i ziyaret etmektedir. McDonald's'a bakacak olursak 118'den fazla ülkede 32 binden fazla restoran ile hizmet vermektedir. Statista ve Ibis World verilerine göre en büyük gelirini 28.11 milyar dolar ile 2013 yılında elde etmiştir. 2015'teki geliri ise 25.41 milyar dolardır. Burger King'in dünyada her ay 50 milyon insan tarafından ziyaret edilmesine karşılık McDonald's dünyada her gün 58 milyon insan tarafından ziyaret ediliyor.